Zaman, onu durduramayız, ondan kaçamayız ve onu asla geri getiremeyiz. Yoksa getirebilir miyiz? İnsanlık tarihi boyunca zamanı sadece bir nehir gibi düşündük. Bizi sadece tek bir yöne, geleceğe sürükleyen bir akıntı. Ancak modern fizik bize çok farklı bir şey söylüyor. Zaman, evrenin kumaşına işlenmiş bir boyuttur ve tıpkı bir uzunluk veya genişlik gibi bükülebilir, esneyebilir ve hatta kendi üzerine katlanabilir. Bugün imkansızın sınırlarını zorluyoruz. Geleceğe gitmenin fiziksel olarak kanıtlanmış yollarından geçmişe gitmenin yol açabileceği felaketlere kadar zaman yolculuğunun tüm sırlarını açığa çıkarıyoruz. Ve sonunda zaman algınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Zaman yolculuğu denince akla hemen geçmişe gidip tarihi değiştirmek gelir. Ancak fiziğin bize söylediği ilk şok edici gerçek şudur. Geleceğe gitmek sadece mümkün değil, aynı zamanda fiziksel bir zorunluluktur. Albert Einstein'ın özel görelilik teorisine göre hızlandıkça zaman sizin için yavaşlar. Buna zaman genişlemesi denir. Eğer ışık hızının %99'una ulaşan bir gemiye binip uzayda bir yıl geçirirseniz, dünyaya döndüğünüzde 10 yılların geçtiğini görebilirsiniz. Bu bir teori değil. GPS uyduları dünyadan daha hızlı hareket ettikleri için saatleri dünyadaki saatlerden mikrosaniye düzeyinde sapar. Eğer bu fark mühendisler tarafından düzeltilmezse haritadaki yeriniz her gün kilometrelerce yanlış görünürdü. Sadece hız değil, kütle de zamanı yavaşlatır. Dev kütleli bir nesnenin, örneğin bir kara deliğinin yakınında zaman dünyadakinden çok daha yavaş akar. Interstellar filmindeki Miller gezegenini hatırlayın. Dev kara delik Gargantua'nın yanındaki o gezegende geçirilen her bir saat dünyada 7 yıla bedeldir. Bu teknik olarak geleceğe atılan devasa bir adımdır. Şu an dünyada yaşayan en kıdemli zaman yolcusu kozmonot Gennady Padalka'dır. Uzayda geçirdiği 878 gün sayesinde yüksek hızı nedeniyle kendi geleceğine yaklaşık 0,02 saniye yolculuk yapmıştır. Bu miktar çok küçük gelebilir ancak prensip aynıdır. Yeterince hızlı giderseniz kendi torunlarınızın yaşlandığı bir dünyaya genç bir adam olarak dönebilirsiniz. Geleceğe yolculukta fiziksel bir engel yok, sadece teknolojik ve enerjisel engeller var. Ancak büyük bir sorunumuz var. Geleceğe gitmek tek yönlü bir bilettir. Gittiğiniz yerden geri dönmek için zaman nehrini tersine çevirmeniz gerekir. Geçmişe gitmek geleceğe gitmekten çok daha zordur. Çünkü evren nedensellik dediğimiz, yani nedenin sonuçtan önce gelmesi kuralı üzerine kuruludur. Ancak Albert Einstein'ın genel görelilik denklemleri geçmişe gitmenin matematiksel olarak mümkün olduğu bazı açık kapılar bırakmıştır. Fizikte geçmişe yolculuğun en temel teorik karşılığı kapalı zaman benzeri eğrilerdir. Mantık şudur: uzay zaman o kadar şiddetli bükülür ki ileriye doğru giden bir yol aslında başladığı noktaya, yani geçmişe döner. Tıpkı bir kağıda çizilen düz bir çizginin kağıdı büküp birleştirerek bir çember oluşturması gibi. Bu çemberin üzerinde ilerleyen bir yolcu aslında kendi geçmişinden geçer. 1974 yılında Frank Tipler geçmişe gitmek için bir makine tasarladı. İşleyiş şuydu: eğer güneş kütlesinin milyonlarca katı ağırlığında sonsuz uzunlukta bir silindiri alıp onu kendi etrafında aşırı hızlı döndürürseniz uzay zamanı bir hamur gibi kendi etrafında sürükler. Bu silindirin etrafında belirli bir rota izleyen uzay gemisi, uzay zamanın bu sarmal yapısı sayesinde kalkış yaptığı andan daha önceki bir zamana ulaşabilir. Ama belki de en popüler teori bir solucan deliğinin iki ucunu kullanmaktır. Bir solucan deliğinin bir ucunu dünyada bırakıp diğer ucunu ışık hızına yakın bir gemiyle uzaya gönderdiğimizi hayal edin. Zaman genişlemesi nedeniyle hareket eden uçtaki zaman çok daha yavaş akacaktır. İki uç arasında bir zaman farkı oluştuğunda bu delikten geçmek aslında iki farklı zaman dilimi arasında bir köprüden geçmektir. Bir uçtan girip diğerinden çıktığınızda kendinizi dünyadaki geçmiş bir tarihte bulabilirsiniz. Büyük fizikçi Stephen Hawking geçmişe yolculuğa şüpheyle yaklaşıyordu. Onun kronolojik koruma hipotezine göre doğa yasaları geçmişe gitmeyi engelleyecek bir yol bulur. Hawking, eğer geçmişe yolculuk mümkünse neden her yer gelecekten gelen turistlerle dolu değil diye sormuştu. Hatta 2009'da zaman yolcuları için bir parti vermiş ama davetiyeyi parti bittikten sonra yayınlamıştı. Kimse gelmedi.
Ancak geçmişe gidişinin önündeki en büyük engel sadece fiziksel değil, aynı zamanda mantıksaldır. Eğer geçmişe gider ve babanızın doğumunu engellerseniz siz nasıl var olabilirsiniz? Evet, işte şimdi aklın sınırlarını zorlayan o meşhur paradokslara ve onların sarsıcı çözümlerine iniyoruz. Geçmişe gitmeyi başardınız diyelim. Orada bir hata yaptınız ve henüz babanızın doğmadan büyük babanızın hayatına mal olan bir kazaya sebep oldunuz. Bu durumda siz hiç doğmamış olmalısınız. Ama siz doğmadıysanız o zaman makinesine binip geçmişe giden kimdi? İşte bu ünlü büyük baba paradoksudur. Bazı fizikçilere göre evren mantıksal tutarsızlıklara asla izin vermez. Geçmişe gitseniz ve o tetiği çekmeye çalışsanız bile ya silah tutukluk yapar, ya ayağınız kayar ya da tarih başka bir şekilde kendisini onarır. Yani geçmişi değiştirmeye ne kadar çalışırsanız çalışın, sonuç her zaman bugün olduğunuz noktaya çıkacaktır. Buna Novikhov'un kendi kendine tutarlılık ilkesi denir. Daha da garip olanı ise bootstrap yani ayakkabı bağcığı paradoksudur. Soru şudur: Shakespeare'in eserlerini içeren kitap gelecekten geldiyse bu eserleri asıl kim yazdı? Ne Shakespeare yazdı çünkü sadece kopyaladı, ne de gelecekten getiren kişi çünkü o da Shakespeare'den öğrendi. Bilgi hiçbir başlangıcı olmadan bir döngü içinde hapsolmuştur. Evren bazen neden-sonuç ilişkisini bir daireye hapseder. Ama kuantum fiziği bu paradokslara muazzam bir kaçış yolu sunar. Paralel evrenler. Eğer geçmişe gidip bir şey değiştirirseniz aslında kendi geçmişinizi değil yeni bir evren dalını etkilemiş olursunuz. Büyük babanızı vurduğunuz o yeni evrende siz hiç doğmazsınız ama geldiğiniz ana evrende hala varsınız. Bu teoriye göre zaman yolculuğu evrenler arası bir sıçramadır. Bazı fizikçiler evrenin bir blok evren olduğunu savunur. Bu görüşe göre geçmiş, şimdi ve gelecek zaten aynı anda mevcuttur. Biz sadece bir film şeridinin içindeki kareleriz. Zaman yolculuğu yapmak filmi geri sarmaktan farksızdır. Sonu zaten bellidir ve hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Peki ya gerçeklik hangisi? Bir döngünün içinde mi hapsolduk yoksa her hareketimizle yeni evrenler mi yaratıyoruz? Çoğu insan zaman makinesini bir araba veya kabin olarak hayal eder. Ancak gerçek dünyada bilim insanları zamanı bükmek için ışığı kullanmayı deniyorlar. Çünkü ışık uzay zamanın bükülmesinde anahtar bir rolü vardır. Profesör Ronald Mallet hayatını babasını kurtarmak için bir zaman makinesi yapmaya adamış bir fizikçi. Mallet'in teorisi şuna dayanıyor: Işık enerji taşır ve Einstein'a göre enerji uzay zamanı bükebilir. Mallet güçlü lazerleri bir halka içinde döndürerek içindeki uzay zamanın bir kahve fincanındaki kaşık gibi girdap yapmasını hedefliyordu. Eğer uzay zamanı yeterince güçlü bir şekilde döndürebilirseniz zamanın doğrusal akışı bükülerek bir daire oluşturabilir. Mallet bu halka üzerinden bir atom altı parçacığı geçmişe göndermeyi planlıyordu. Eğer lazerler yeterli gelmezse doğanın kendi devasa yapılarından birini kullanabilirsiniz. Kozmik sicimler, büyük patlamanın izleri. Bunlar evrenin başlangıcındaki yüksek enerjili dönemden kalan sonsuz uzunluktaki enerji ipleridir. İki kozmik sicimi birbirine çok yakın ve aşırı hızlı geçirdiğinizde aralarındaki uzay zaman o kadar şiddetli bükülür ki o bölgeden geçen bir uzay gemisi kalkış yaptığı andan çok daha öncesine ulaşabilir. Biz henüz bir insanı geçmişe gönderememiş olabiliriz ancak kuantum parçacıklarıyla zaman simülasyonları yapabiliyoruz. Bazı kuantum deneylerinde bir parçacığın geçmişteki halini yani bilgi düzeyinde etkilemek üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu bir madde değil ama bir bilgiyi zamanın ötesine göndermenin ilk adımı olabilir. Fizik denklemleri zaman yolculuğuna izin verse de doğa sanki bize karşı direniyor. Bir zaman makinesi inşa etmek için gereken enerji bazen bütün bir yıldızın enerjisinden daha fazlasını gerektiriyor. Ayrıca çoğu teoriye göre bir zaman makinesiyle ancak o makinenin ilk çalıştırıldığı ana kadar geri gidebilirsiniz. Yani bugün bir makine yapsanız 1800'lere gidemezsiniz. En fazla makineyi açtığınız güne dönebilirsiniz. Evet, belki hiçbir zaman bir kapsüle binip 1950'lere gitmeyeceğiz ya da solucan deliklerinden geçip antik medeniyetleri ziyaret edemeyeceğiz. Ancak fiziğin bize öğrettiği en büyük ders şudur: biz zaten her an birer zaman yolcusuyuz. Kafamızı kaldırıp yıldızlara baktığımızda aslında şimdiyi değil, evrenin albümündeki eski fotoğrafları görüyoruz. Güneşe baktığınızda 8 dakika öncesini, en yakın yıldıza baktığınızda 4 yıl öncesini ve uzak galaksilere baktığınızda evrenin çocukluğunu görüyorsunuz. Gözleriniz ışığın hızı sayesinde doğal bir zaman makinesidir. Gökyüzü geçmişin hala canlı olduğu bir müzedir. Einstein'ın blok evren teorisi haklıysa geçmiş yok olup gitmedi. Gelecek ise henüz oluşmamış bir boşluk değil.
Hepsi uzay zaman denilen bu 4 boyutlu yapının içinde bir yerlerde zaten mevcut. Şu an duyduğunuz bu cümle ilk nefesiniz ve son anınız. Hepsi evrenin dokusunda birer koordinat olarak duruyor. Bizim bilincimiz bu film şeridi üzerinde saniyede bir kare hızla ilerleyen bir ışıktan ibaret. İnsan beyni evrendeki en karmaşık zaman makinesidir. Bir anıyı hatırladığınızda geçmişe tünel kazarsınız. Bir hayal kurduğunuzda ise geleceğin binlerce versiyonunu inşa edersiniz. Fizik bize zamanın bükülebileceğini söyledi. Biz ise onu hikayelerimizle zaten yüzyıllardır büküyoruz. Zaman yolculuğu belki bir gün teknik bir gerçek olacak. Belki bir torunumuz bize merhaba demek için geçmişe gelecek. Ancak henüz zamana hükmedemiyoruz. Şimdilik.